Herkese selamlar dostlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Artık yeni bir seriye başlıyoruz. Biliyorsunuz ben doğayı, kampı, işte doğada hayatta kalmayı, bushcraft bu tarz şeyleri seviyorum. Ve ormanda vakit geçirmekten de gerçekten zevk alıyorum. Yani bir süre doğadan uzakta kalmıştım. Hem farklı bir seri yapmak hem de doğada vakit geçirmek için böyle bir video dizisi yapmayı düşünüyorum. Başlıktan da okuduğunuz gibi konsept olarak doğada vakit geçirmek, kamp yapmak, işte doğada yemek yapmak, böyle farklı şeyleri bir araya getirip hem ormanda vakit geçirmek hem de böyle bu tarz içerikler üretmeye çalışacağım. Diğer seyahat ettiğim turdan içerikler de gelecek ileride tabii ki. Fakat onlara bir süre ara verdim. Onların sebeplerini de merak ediyorsanız videonun sonuna kadar izlerseniz onları da açıklayacağım. Ama bugünkü konseptimiz doğada vakit geçirmek, 1 saat geçirmek. Bu da zamanla ilerleyip 2 saat, 3 saat, 4 saat diye böyle seri olarak gidecek. Bakalım nereye kadar gideceğiz ben de bilmiyorum. Ama doğada vakit geçirmek benim için bir tutku olduğu için ne kadar kalırsam kalayım burası benim evim gibi hissediyorum zaten. O yüzden benim için bir sıkıntı yok. Yeterli gıdamız olduktan sonra, imkanlar olduktan sonra niye kalmayalım? Dostlar, bildiğiniz gibi bir süredir yurt dışı seyahatlerindeydim. Eski videoları takip ederseniz bayağı bir ülke gezdim. Ve biraz durulmaya karar verdim açıkçası. Çünkü bu seyahatler beni biraz yordu. Bu serinin ilk videosu, fakat videolar genellikle ormanda hayatta kalma, işte kamp yapma, yani doğada nasıl hayatta kalınır, bitkileri tanıma, mantarları tanıma, hani bildiğim kadarıyla ben öğreneceğim. Ayrıca da size de öğretmeye çalışacağım. Hatta hemen size burada yürürken bir bitkiye rastladım. Size de göstereyim. Bu bitkiyi eminim birçoğunuz biliyorsunuzdur. Zaten yılbaşından yeni çıktık. Yeni yıla girdik. Bu tavşan memesi miydi? İsmi olarak bilmiyorum ama bitkiyi tanıyorum. Bu yılbaşında kullandığım çelenk yapılan çiçeklerden. Aslında işte böyle ormanlardan toplayıp şehirde satıyorlar. O kırmızı meyveleri de beraber toplayıp bazen iple bağlıyorlar. Dikkatli bakarsanız siz de anlayacaksınız. Bir dahaki alırsanız eğer dikkat edin ya da gelip burada ormanda toplayabilirsiniz. Zaten ayırt etmesi çok kolay. Bu videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. O yüzden kısa kısa şeylerden bahsedeceğim. Genel konseptten bahsedeceğim. Zaten videonun adı da ormanda 1 saat geçirmek olduğu için çok da uzun sürmeyecek. Siz de aşağıya bu seri hakkında yorumlarınızı lütfen yazın. Eski Danimarka videolarımı izleyip de bana selam veren arkadaşlar oldu bu arada. Hani ben de yolda karşılaştım ya da bir yerlerde karşılaşıyoruz. Selam veriyorlar. Eğer bir yerde görürseniz de selam vermekten çekinmeyin. Hem tanışırız hem çay içeriz, sohbet ederiz. Ben de sevindim açıkçası. Şu an itibariyle aslında 337 abonedeyiz. Çok büyük bir kanal değil ama inşallah ileride daha büyük hedeflerim var. Daha büyük kanal, daha da sizin desteğinizle daha da büyütmeye çalışacağım. O yüzden beğenip abone olursanız şimdiden çok teşekkür ederim. Saatimize bakalım hemen. Saat 16:55. Bakalım 1 saat içinde neler yapacağız. Hep birlikte görelim dostlar. Kamp alanı biraz ileride. O yüzden yürümem lazım. Hava şu an 4 derece, İstanbul'dayım. Şehir içinde böyle daha soğuk gibiydi ama buradaki hava gerçekten çok güzel. Harika bir orman havası var yani. Hani soğuk ama 4 derece olmasına rağmen ben soğuğu seviyorum açıkçası. Böyle tatlı soğuk tabii ki. Şu an çok güzel bir, hem ormanın böyle sakin, böyle bir dinginliği var. Bir de hava çok temiz olmasından dolayı kendimi çok ferah hissediyorum yani. Sanki böyle bir doping almış gibi hissediyorum. O yüzden insan bazen canım sıkkın olduğunda kendimi ormana atıyorum. Bu bana gerçekten iyi geliyor. Siz de bana eşlik edin. Biraz böyle yürüyelim. Ondan sonra kamp atacağımız yere gideceğiz. Bu arada bu seride ileride bir kişiyle de kamp yapmayı düşünüyorum. 1 veya 2 kişi olabilir. Bakacağız duruma göre. Ben size ileride onu söyleyeceğim. Tarihlerini, havalar biraz daha ısınsın. Çünkü ben seviyorum diye herkes soğuk havayı sevmek zorunda değil. Havalar ısındığında İnşallah bir kişiyle hem kamp yapmak istiyorum hem de böyle ortak video çekmek istiyorum. Güzel bir anımız olsun böylece. Burayı niye seviyorum? Tam olarak söylemeyeceğim ama kusura bakmayın. Burada gerçekten hem vahşi yaşam var hem de farklı türde mantarlar da yetişiyor burada. O yüzden genelde bu bölgede kamp yapıyorum ben. Hatta burada yürürken 2 kere, yani farklı zamanlarda tabii ki. Hatta bir tanesine arkadaşlar şahit olmuştu. Bir keresinde ceylan mı, geyik miydi ne? Ceylandı galiba, küçük bir ceylan görmüştük. Zaten kaplumbağa falan filan onları saymıyorum, yılan mılan. Onları her türlü görüyorsunuz yani, biraz ormanda vakit geçirdiğiniz zaman görebiliyorsunuz. Bu arada arka taraflarda da diziydi. Öyle bir şey yazmışlardı. Dizileri pek izlemiyorum ama onun çekimleri vardı. Onun çekimlerini de buralarda yapıyorlarmış meğersem. Gözüme çarpan ilk mantar türü de bu oldu. Ağacın kütüğün üstünde, ölü bir kütüğün üstünde yaşıyor. Türünü tabii ki bilmiyorum ama en azından şöyle göstereyim. En azından bir tür daha görmüş olduk. Daha sonra bunun şeylerini araştırırız. Türünü araştırırız.
Şimdi kamp noktamıza geldik. Benim genelde geldiğim yerlerden birisi burası. Şimdi tabii ki Ocak ayında olduğumuz için şu an bayağı yapraklar dökülmüş. Yani etrafta gördüğünüz gibi çamlık bir orman olmadığı için bu taraflar bayağı ağaç kalmamış. O yüzden kendimi çıplak gibi hissettim. Normalde buralar hep yemyeşil olurdu, ağaçlık olurdu. Ben de kamufle olurdum burada. Kimse yarı karşılayan olmaz, zaten olmuyor da. Ağaçlar yeşillik olunca daha güzel bir görüntü oluyor. Emin olun. Bugünlük böyle olsun. Hemen saatimize de bakalım, saatimiz kaç olmuş. Saat 5 çeyrek geçiyor. Hemen bir an önce hem çadırı kuralım hem de etrafı size tanıtayım ufaktan. Çadır zaten biliyorsunuz Nature Hike'ın tek kişilik çadırı. Hemen kuralım arkadaşlar. Burası iyi gibi. Hop. Şlaps. Çadırımız da hazır. Burada kurduk. Tek kişilik çadır bu. Hemen yandan da göstereyim. Yani biliyorsunuz bu çadır benden nerelere gelmedi. Danimarka'ya gitti. Arpa turu attı. En son biliyorsunuz Çanakkale'deydik. Festivale falan katıldık. Instagram'dan takip ediyorsanız oradan paylaşmışımdır. Şimdi çadırı kurarken hava sıcak bastı biraz. O yüzden montu çıkardım. Aslında normalde 4 derece gösteriyor. Yani orman biraz daha iyi gibi sanki, ben iyi hissettim yani. O yüzden çıkardım. Şimdi çantayı mantayı içeri atalım. Sonra ufak bir tur yapalım sizinle. Etrafa bakalım ne var ne yok. Ben biliyorum ama size göstereyim de. Genelde ben kamp yerlerine erken gelmeyi tercih ediyorum. Çünkü eğer bilmediğim bir yerse işte odun bulmaktır, kamp yeri bulmaktır, ateş yakmaktır vesaire derken bayağı bir zaman geçiyor. O yüzden erken gelip işlerinizi erken halletmeye başlayın. Planımı da ben şöyle yaptım. Çadırımı hemen buraya attım. Ateş yakacağım yer şurası. Biraz uzak kurmaya dikkat ediyorum. Çünkü ben bundan önceki bir çadırımı yani yine mesafe bırakmıştım ama ateş yakınca illa bir şey sıçrıyor. Bir kıvılcım falan atlıyor. O çadırımı ufak delikler olmuştu. O yüzden buna dikkat ediyorum. Bir de ben kendime burada bir köşe yapmıştım. Şurası, şu kütüğü mesela ateş başında oturmak için kullanıyorum genelde. Tabi biraz değişmiş. Bayağı gelmeyeli bayağı zaman geçti tabi buraya. Hemen biraz yürüyelim, etrafa bakalım. Saatimiz 17.49 dostlar. Yavaş yavaş zamanımız doluyor. Hemen size etrafı da göstereyim. Hem de ayrıca yani bataryam bu video için yeterlidir sandım ve yedek batarya almadım. O yüzden şu an bataryam bitiyor. Videoyu da çok uzatmak istemeyeceğim. Size hemen etrafı göstereyim. Canınızı da sıkmayayım. Güzel kısa bir giriş videosu olsun. İleride daha güzelleri de gelecek inşallah. Biraz etrafta dolaşalım. Gerçekten yani burada hiçbir şey yapmayın. Şurada sadece yürüseniz bile gerçekten insana inanılmaz, yani en azından bana inanılmaz huzur veriyor, zevk veriyor. O yüzden fırsat buldukça geliyorum buralara. Normalde güzel havalarda burada çok farklı sporlar yapanlar da oluyor. İşte orientaling, bisiklet sürenler oluyor, motocross yapanlar oluyor, koşu yarışları vesaire oluyor. Hatta şurada bayraklar falan var, size göstereyim. Bakın şu bayrakları takip ederek orman içinde koşuyorsunuz. İşte en hızlı koşan kazanıyor işte. Hava hafiften biraz daha kesmeye başladı. Hissediyorum yani. Karanlıkta oluyor. Şimdi ben dönüşte de işte mesela ölü odunları falan toplayıp ateşim yakarım. Bu gece burada konaklarız. Niye bu tarz videolar çektiğime gelecek olsak da hep gezi videoları çekmek gerçekten yorucu ve insanı bayağı mental olarak tüketiyor. O yüzden de farklı türlerde videolar çekmeye karar verdim. Hani yine gezi videoları olacak. Fakat zaman zaman olacak, dönem dönem olacak. Biraz gezeceğiz, biraz dinleneceğiz. Hem böyle daha verimli olacağını düşünüyorum. Çünkü sürekli gezmek insanı bayağı yoruyor. Bu arada siz de bu tarz bayrakları veya şöyle patikaları takip ederseniz sizin için daha iyi olur. Yani ormanda kaybolanlar oluyor. Bunlara da dikkat edin yani. Bir içine girdikten sonra her yer her yere benziyor. Telefonu çekmiyor bazı yerlerde. Sıkıntı olmasın. Şu ağaç yalnız çok ilginç kırılmış ya. Şuradan çatlamış. Şöyle
dayanmış ağaca, şuna dayanmış. Aynı Singapur'da mıydı o bir binanın üstünde gemi var ya, aynı ona benzettim yani. Videoyu buraya kadar izleyip abone olduğunuz için çok teşekkür ederim kardeşlerim. Bir dahaki videolarda inşallah daha güzel videolar olacak. Burada 1 saatlik bir zaman dilimimiz olduğu için daha neler yapacağımı gösteremedim. Ben 1 saat dedim ama burada biraz daha vakit geçireceğim. Sadece 1 saatlik kısmını sizinle paylaşmaya çalıştım. Haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet, kendinize mukayyet olun.